Babür Şah 14 Şubat 1483'te Fergana'da doğdu. Babası Timur'un torunlarından, Fergana hakimi Ömer Şeyh, annesi Cengiz'in torunlarından, Yunus Han'ın kızı Kutlu Nigar Hanım'dır. Babür'ün çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Annesiyle birlikte Endican Kalesi'nde otururken babasının bir kaza sonucu ölümü üzerine, 9 Haziran 1494'te, henüz 12 yaşındayken, Fergana hükümdarı oldu. Babür'ün siyasi mücadeleleri, 3 ana bölümde ele alınabilir. Birincisi Fergana hakimiyeti, ikincisi Kabil hakimiyeti ve üçüncüsü Hindistan hakimiyeti. Babür başlangıçta, akrabalarıyla ve kendisini tanımayan kumandanlarla uğraştı. Amcası ve Semerkant hakimi, Sultan Ahmet Mirza ailesinden kurtulduktan sonra, Taşkent hakimi Sultan Mahmud'la mücadele etti. Babür'ün asıl gayesi, Endican'da saltanat sürmek değil atalarının, vaktiyle sahip bulundukları Semerkant'ı ele geçirmekti. 1497 ve 1501 yıllarında, kısa sürelerle 2 defa Semerkant'a hakim oldu. Mavera Ünnehir'in kuzeyinde güçlenen, Özbek hükümdarı Muhammed Şeybani Han, Babür'ün en tehlikeli rakibiydi. İran'da ise Şah İsmail Safevi devletini kurmuştu ve sınırlarını Ceyhun ötesine kadar genişletme gayesini güdüyordu. Babür, Özbeklerle Seripül'de giriştiği savaşta mağlup oldu ve Taşkent'teki dayısının yanına sığındı. Ancak uğradığı başarısızlıklara rağmen, sağlam iradesinin yardımı ile tekrar eski gücüne kavuştu. Az sayıdaki Türk ve Moğollarla birlikte Hindukuş dağlarını aşarak Kabil'e indi ve kan dökmeden şehri ele geçirip buraya yerleşti. Bütün ayaklanma ve tertip edilen tuzakları bertaraf ederek Kabil'de tutunmaya muvaffak oldu. Semerkant'ı da tekrar ele geçirmekten vazgeçmemişti. Bu sırada Muhammed Şeybani Han, Şah İsmail tarafından mağlup edildi ve öldürüldü. Bunun üzerine Babür, Safevilerin yardımıyla Semerkant ile Buhara'yı ele geçirdi ve Mayıs 1512'ye kadar hakimiyetini sürdürdü. Buna karşılık, Şiilerin bazı isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Sünni olmasına rağmen, hutbede ve paralarda Şah İsmail'in adını zikrettirdi. Ancak mevcut durum, süratle Babür aleyhine gelişme gösterdi ve Safevi kuvvetlerinin İran'a dönmesinden sonra, Babürlülere karşı galeyan artmaya başladı. Buhara ve buraya yakın Gucduvan'da, Özbeklerle Babür arasında savaş oldu. 1513 ve 1515'te, Hisar Kalesi'nin kaybına rağmen, Babürlüler bölgede fırsat kolladılar. 1514 yılında Şah İsmail, Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim karşısında yenilince, Özbekler tekrar Mavera Ünnehir'de güçlendiler ve Babürlülere karşı tutumlarını sertleştirdiler. Babür artık Semerkant'ta tutunamayacağını anladı. Bu sebeple şansını, Afganistan'da merkezi Kabil olmak üzere, yeni bir devlet teşkili için denedi ve bunda da muvaffak oldu. 1518'de Güney Afganistan seferine çıktı ve Hayber geçidini aşarak Sint bölgesine indi. Bu yılın sonlarında, Kunar ile Sind arasındaki topraklara hakim oldu. 15 Şubat 1519'da 1500 kişiyle ilk defa Sint Nehri'ni sallarla geçerek Pencap ile Cenap Nehri yöresini yağmaladı. 1398 ve 1399 yıllarında Hindistan'ı istila eden Timurlenk, Pencap ve Delhi havalisini kendine tabi olan Seyitlere bırakmıştı. Babür de atasının mirasçısı olarak bu topraklarda hak iddia etmiş ve halkına baskı yapılmaması için de emirler vermişti. Kandahar Kalesi'nin fethiyle Hindistan, Afganistan ve İran yolu kontrol altına alındı. Babür bu kaledeyken, Mayıs 1522'de Lahor'dan gelen Devlet Han Ludi ve Alem Han'la görüştü. Ludi sarayına yakın olan bu meliklerin yardım talebi kabul edildi. Babür 2 yıl zarfında Pencap'ı 3 defa istila etti. Ancak Kabil'in Özbekler tarafından tehdidi üzerine tekrar Afganistan'a dönmek zorunda kaldı. Babür hatıratında Hindistan fethinin gecikmesine kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar ve emirlerin gevşekliğinin sebep olduğunu yazmaktadır. Bu sırada doğan bir şehzadeye Hindal adının verilmesi de Babür'ün Hindistan fethini ne kadar arzuladığını göstermektedir. Babür kesin ve Büyük Hindistan seferini 1525'te yaptı. Önce Pencap'ı istila ettikten sonra Delhi üzerine yürüdü. Bu sırada Kuzey Hindistan, Ludiler tarafından idare edilmekteydi. İbrahimi Ludi'nin yakınları olan Lahor valisi ve Alem Han ile arası iyi değildi. Babür, Ludi baş şehrine giden yol üzerinden hareket ederek Panipet yakınlarına geldi. Karargahını burada kurdu. Kale önlerindeki aynı adı taşıyan ovada, Babürlü ve Ludi kuvvetleri Nisan 1526'da karşı karşıya geldiler. Ludi ordusu çok kalabalıktı ve orduda 1000 kadar fil de yer alıyordu. Babür'ün ordusu ise 12.000 civarındaydı. Osmanlı savaş nizamını uygulayan ve ateşli silahlar kullanan Babür karşısında İbrahimi Ludi büyük bir yenilgiye uğradı ve öldürüldü.
Onun ölümüyle Ludilerin hakimiyeti sona erdi. Babür bu seferden sonra Delhi ve Agra'yı da süratle ele geçirdi ve Babürlü hanedanını kurdu. Babür, Çitor racası Rana Sanga'nın kalabalık bir orduyla üzerine yürüdüğünü haber alınca hemen harekete geçti ve taraflar Biyane yakınlarındaki Haniva'da karşılaştılar. Mart 1527'de yapılan savaşta Rana Sanga büyük bir hezimete uğradı. Arabalar üzerine yerleştirilmiş toplar karşısında tutunamayan Hindular çok kayıp verdiler. Bu savaştan sonra Babür Agra'da yerleşti ve Bedaşan askerlerini ülkelerine gönderdi. 1527'den sonra kesilen paralarda Babür ismi yanında Gazi unvanı da görülmektedir. Bu ise Çitor racası Rana Sanga'ya karşı kazanılan zaferden dolayıdır. Babür, 1528'de Çanderi'ye saldırarak Raca Medini Rao'yu mağlup etti. Ancak Afgan meselesi yüzünden Raçputlara karşı genel bir tenkil harekatına girişemedi. Gan Nehri'ni geçerek topçular sayesinde Ludilere sadık kalan kuvvetleri de yendi ve Babürlü kuvvetleri 21 Mart 1528'de Leknev'i ele geçirdiler. 1529'da Bengal meselesi ortaya çıktı. Bihar'da istiklalini ilan eden Mahmud Şah, Afganlıları çevresine toplayarak bölgedeki Babürlü nüfuzuna son verdi. Babür 6 Mayıs 1529'da Bihar seferine çıktı ve Mahmud Şah'ı mağlup ederek doğuya ilerledi. Dönüşte Leknev'i tekrar hakimiyeti altına aldı. 1530'da hastalanan Babür, hastalığının giderek ağırlaşması üzerine bütün emirleri huzuruna çağırarak oğlu Hümayun'u hükümdar ilan etti ve onlardan bağlılık yemini aldı. 3 gün sonra da 26 Aralık 1530'da Agra'da vefat etti. Naaşı Cemne Nehri kenarındaki Nur Efşan bahçesinde toprağa verildi. Vasiyeti gereğince de 6 ay sonra kabile taşınarak Bağbabür'de yakınlarının yanına gömüldü. Şah Cihan 1646'da Babür için muhteşem bir türbe inşa ettirdi. Babür'ün 18 çocuğu olmuştu. Öldüğünde 4 oğlu ile 3 kızı hayattaydı. Bunlar Hümayun, Kamran, Askeri, Hindal, Gülrenk, Gülçehre ve Gülbeden'dir. Babür, kurduğu devlet ve tarihte oynadığı önemli rol bakımından Türk tarihinin önde gelen simalarından biridir. Batılı yazarlar, o devirde pek az hükümdarda görülen meziyetleri şahsında toplamış olan Babür'e hayrandırlar ve başka hiçbir kahramanın kendisini onun Babürnamesindeki kadar güzel tasvir edemediği kanaatindedirler. Babür, kılıç kullanmakta, ok atmakta, ata binmekte mahir olduğu kadar, insan ruhunu tanımakta, fertleri ve toplumları idare etmekte de o derece mahirdi. İleri görüşlü bir devlet adamı ve soğukkanlı bir kumandandı. Mahiyetine karşı merhametli ve şefkatli davranır. Affına sığınan suçluları bağışlamakta tereddüt etmezdi. Gerektiğinde de en ağır cezaları uygulamaktan çekinmezdi. Spor ve avla, fikri ve edebi meselelerle uğraşmaktan zevk alırdı. İçki ve eğlenceye düşkünlüğüne rağmen, idari ve askeri işlerde en küçük bir ihmal göstermemiştir. Daima halkının refahı için çalışmış, ülkeyi mamur hale getirmeye gayret etmiştir. Bazı besteler yaptığı bilinen Babür, güzel sanatların hemen hepsiyle yakından ilgilenmiştir. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Babür, Hattı Babürü adıyla yeni bir hat icat etmiştir. Şiir ve edebiyata da vakıf olup, Çağatay şiir ve nesrinin en güzel ve orijinal örneklerini vermiştir. Teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, bunları yalnızca savaş için değil, aynı zamanda tarımda üretimi artırmak amacıyla da kullanmıştır.